Öte yandan Amerika Birleşik Devletleri'nde İsrail'e tepki olarak başlayan protestolar ülke genelinde birçok üniversiteye yayılmış durumda. Beyaz Saray ifade özgürlüğünü destekliyoruz diyor ama şu ana kadar en az 500 kişi sadece görüşleri nedeniyle gözaltına alındı. Aralarında profesörler de var. Öğrenciler yere yatırıldı, saçlarından tutup sürüklendi. ABD'deki üniversitelerde yayılan Gazze'ye destek protestolarına polis şiddeti damga vurdu. Ohio Üniversitesi'nde polis eylem yapan öğrencileri yere yatırıp ters kelepçe taktı. Ohio ve Indiana üniversitelerinin çatılarında keskin nişancılar görüldü. Atlanta'daki Emory Üniversitesi'nde polis akademisyenleri de hedef aldı. Filistin'e destek eylemine katılan felsefe bölümü başkanı Noel McAfee ters kelepçeyle gözaltına alındı. Aynı üniversitenin ekonomi profesörü Caroline Follin polis şiddetine uğradı. Bir öğrencinin gözaltına alınmasına tepki gösterince yere yatırıldı, kelepçelendi. Üniversitenin din ve Yahudi çalışmaları profesörü olan Kate Rosenblatt, öğrencilerimizden elinizi çekin yazılı pankartla tepkisini gösterdi. Polis öğrencilere şok tabancasıyla da müdahale etti. İddiaya göre plastik mermi ve göz yaşartıcı gaz kullanıldı. Ülke genelinde yüzlerce kişi gözaltına alınsa da kampüslerdeki Gazze isyanının ateşi sönmek yerine büyüyor. New York'taki Columbia Üniversitesi'nde başlayan protestolara Güney Kaliforniya, Los Angeles, Harvard ve Princeton üniversiteleri de dahil oldu. Güney Kaliforniya Üniversitesi'nde yapılacak mezuniyet töreni güvenlik endişesiyle iptal edildi. Aynı üniversitede İsrail yanlıları karşı protesto başlattı. ABD Temsilciler Meclisi üyesi İlhan Omar, Columbia Üniversitesi'ndeki protestocuları ziyaret ederek destek verdi. ABD Senatosu'nun Yahudi üyesi Bernie Sanders da eylemcilere arka çıktı. Protestoları antisemitik diyen İsrail Başbakanı Netanyahu'yu da eleştirdi. No, Mr. Netanyahu. Netanyahu, sizin aşırılıkçı hükümetinizin %70'i kadın ve çocuk 34 binden fazla Filistinliyi öldürmesine dikkat çekmek, antisemitizm ya da Hamas yanlısı olmak değildir. Biden yönetiminin İsrail'e destek politikasının yol açtığı istifa dalgası da sürüyor. ABD Dışişleri Bakanlığı'nın Arapça sözcüsü Hala Rahid, hükümetin Gazze tutumuna tepki olarak 18 yıllık görevinden ayrıldığını duyurdu. Bu Dışişleri Bakanlığı'nda aynı gerekçeyle 3. istifa. İsrail'in Gazze'deki soykırıma varan o saldırılarına yönelik tepkiler dünya genelinde çığ gibi büyüyor. Az önce ekranlara taşıdık. Tıpkı ABD'de olduğu gibi Fransa'da da öğrenciler isyan bayrağını çekmiş durumda. Almanya'nın başkenti Berlin'de de benzer görüntüler kayda geçti. Polisin müdahalesi ise çok sert. Amerika Birleşik Devletleri'ndeki üniversitelerde patlak veren Gazze isyanı Fransa'ya da sıçradı. Görüntüler başkent Paris'te yer alan Sciences Po Üniversitesi'nden. Binaya Filistin bayrakları asıldı. Öğrenciler Gazze'de yaşanan katliama karşı sloganlar attı. Eylemciler çöp kutuları ve bisikletlerle kampüs binasına girişi de kapattı. Onlar tıpkı Amerika Birleşik Devletleri'ndeki öğrenciler gibi üniversite yönetiminin İsrail'le bağlantılı şirketlerle ilişkilerine son vermesini talep ediyor. Sciences Po Üniversitesi normalde geleneksel olarak uluslararası hukukun ihlalini kınar. İsrail'in Filistin'de yaptıklarına karşı bu adımı atmadılar. Üniversiteden bunu yapmasını talep ediyoruz. Yaklaşık 100 kadar öğrenci çarşamba günü de üniversitenin amfiteyatrosunda eylem yapmış, olay polis müdahalesiyle sonuçlanmıştı. Perşembe günü Sorbonne Üniversitesi'ni ziyaret eden Emmanuel Macron da Filistin'e destek gösterisiyle karşı karşıya kalmıştı. Burası da Almanya'nın başkenti Berlin. Hükümet Filistin destekçileri tarafından oluşturulan Gazze'ye destek kampını boşaltma kararı aldı. Polisler göstericilere müdahale etti. Bazıları gözaltına alındı.